Merhaba, hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir tarifle karşınızdayım. Gerçekten çok pratik ve kolay yapılan ama lezzetine laf yok. Tarifi mümkün değil. Özellikle Van'da, doğu bölgelerimizde çok sık yapılan bardak ezmesi salatası. Belki restoranlarda yemişsinizdir ama birçoğunuzun evlerinde yaptığını zannetmiyorum. O yüzden evinizde de bu lezzeti yapmanız, bu şahane lezzeti tatmanız ve öğrenmeniz için bir kere yapmak istedim. Hadi buyurun bu muhteşem lezzetin yapılışına geçelim. Şimdi kapya biberlerimizi ve yeşilköy biberlerimizi birkaç delik açıp közleyerek işimize başlıyoruz. Çok güzel bir salata arkadaşlar. Çok da kolay. Mutlaka deneyin. 2 adet de domatesimi koyuyorum. Bütün bu sebzelerim güzelce şimdi közlenecek. Közlendikten sonra biberlerimi özellikle bir naylon torbanın içine alacağım. O zaman soymak çok daha kolay oluyor. Çünkü o buharı ile birlikte kabukları dökülüyor. Közlensin, görüşelim. Biberlerim güzelce közlendi. Şimdi plastik poşetime alıyorum. Domateslerim biraz daha duracak. Onlar biraz daha pişsinler. Bu arada da biberlerim buharıyla, ısısıyla kabuklarını atsın, beklesin de. Domateslerim közlenirken ben 1 adet soğanımı piyazlık olarak doğruyorum. Çok güzel bir soğanmış, elma gibi arkadaşlar, yeni mahsul. Soğanın fiyatı konuşulurken yeni mahsuller de çıkmış. Salatanın lezzetine lezzet katacak. Kütür kütür. Şimdi ben bu doğradığım soğanları tabağıma alıyorum. Yarım demet maydanozum var. Onları da minik minik doğruyorum. Hafif saplarıyla aldım. Saplarını ben hiç atmıyorum arkadaşlar. Çünkü çok şifalı, çok lezzetli. Mutlaka size de öneririm. Zaten iyice çekeceğiz şimdi. Satır gibi. Tekrar üstünden geçeceğiz. Maydanoz biliyorsunuz karaciğer sağlığına, kalp sağlığına çok faydalı. Kalp damar sağlığına sık tüketmekte fayda var. Her yemeğimize koyabildiğimiz kadar koyalım arkadaşlar. Hazırda yaz geliyor. Şimdi tazecik körpe maydanoz zamanı. Bu salatayı kebapçılarda büyük ihtimalle yemiş olabilirsiniz. Kebapçıların hakikaten çok özel salatalarından birisi. Ama evlerde çok yapılıp yapılmadığını bilmiyorum. Çok araştırmacı ve hamarat olan hanımlarımız mutlaka yapıyordur tabii ki. Tekrar satır gibi geçiyorum üstünden. Ufaltıyorum. Şimdi biberlerimizi ayıklıyoruz. Şöyle çektik mi hemen geliyor. Görüyor musunuz ne kadar kolay? Bu yöntemi hepinize tavsiye ediyorum. Çünkü köz sebzeler çok lezzetli oluyor. Hanımları tek üşendiren şey bu ayıklamak. İşte bunun da yöntemi bu. Çok kolay ayıklanıyor. Bütün köz sebzelerimi böyle ayıklayacağım. Ayıkladığımız biberlerin de içinin tohumlarını bir çıkartıyoruz. Çok fazla uğraşmadan hemen kabasını alıyoruz. Biraz tohum kalabilir. Lezzet ve görüntü de veriyor çünkü. Şöyle hemen sıyırdık mı çıkıyor zaten. Bütün biberlerimi bu şekilde ayıklayacağım. Ayıkladığım biberleri şöyle birkaç parçaya bölüp soğan ve maydanozumun üzerine atıyorum. Domateslerim nefis bir şekilde közlendi. Kendiliğinden kabuklarını attılar bile. Domateslerimi de şöyle 2 tıngırdatıp şimdi bunu da salatamın üzerine koyuyorum. Şimdi sıra geldi
Bir çay kaşığı kadar tuz attım. Bir çay kaşığı toz kırmızı biber. Yarım çay kaşığı da olmazsa olmazı karabiber. Ve yarım çay kaşığı da pul biber koyacağım. Şimdiden harika koktu ve harika görünüyor. Evet, baharatlarım da bu kadar. Şimdi bir tane bardağımızı alıyoruz arkadaşlar. Ucu keskin olan bir bardak. Bardak ezmesi denmesinin sebebi bu. Ben size orijinalini göstermek istediğim için bunu yapıyorum. Ama siz evlerinizde hiç gerek yok. Blenderınızın da içine atıp bu bütün lezzetli malzemeyi birlikte geçirebilirsiniz. Ama restoranlarda bu şekilde şov olarak yapılıyor. Ve eskiden de süregelen şekilde Van'da, Doğu'da bu şekilde yapıldığı için böyle kalmış. Adı da bardak ezmesi olmuş. Böyle bir 5-10 dakika kadar bardağımın ucunu bıçak gibi kullanarak hem baskı uygulayıp eziyorum hem de aynı zamanda kesiyorum. Dolayısıyla lezzetler birbirine çok daha güzel geçiyor. Çok daha hoş oluyor. O nedenle bu şekilde yapmayı ve size bunu orijinalini göstermeyi istedim. Dediğim gibi siz bütün bu malzemeyi blenderdan da geçirebilirsiniz ama söylemeliyim ki bu yöntemle yapıldığı kadar lezzetli olmayacaktır. Şimdi ben bunu 10-15 dakika boyunca bardağımla hem keserek hem ezerek salatamı halledeceğim. Sizi daha fazla sıkmayayım. Birazcık daha ezeyim. Ondan sonra tekrar görüşeceğiz. Şimdi arkadaşlar bu salatanın orijinali metal bardakla yapılıyor. Hani o ayran içilen bardaklar var ya. Ben cam bardakla yapayım dedim. Önce aklıma gelmedi. Çünkü benim elimde metal bardak yok. Ama sonradan aklıma geldi. Shaker'ımız vardı. Shaker da aynı görevi görüyor. Daha güzel kesiyor. Bir kaza olmasın, bardak elimde patlamasın diye shaker'la devam etmeye karar aldım. Bu arada da bakın ne kadar değişti, ne kadar ezildi. Aman sakın sonradan Feyza Hanım ara verdi, blenderdan geçirdi falan zannetmeyin. Onu yapacak olsam zaten başında öyle yapardım. Ama gerçekten uğraş verip orijinalini yapmak istiyorum. O nedenle de bu şekilde devam ediyorum. Zaten şimdiden nefis bir şekilde kokmaya, hepsi birbirine karışmaya, lezzetler karışmaya ve ufalmaya başladılar bile. Şimdi iyice ufaldıktan sonra bu aşamada 1 yemek kaşığı biber salçası ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı da zeytinyağı koyuyorum. En son tekrar koyacağım bunları. Şimdi sadece salatamı iyice özdeşleşsin diye koyuyorum. 2 yemek kaşığı da nar ekşimi koydum. Ve ezmeye devam. Evet arkadaşlar görüyorsunuz nefis bir şekilde sulandı, ufaldı. Harika bir ezme oldu. Daha devam edeceğim tabii. Ben ara ara açıyorum blenderdan geçirmediğimi görün diye. Bir 10 dakika daha en az bu şekilde devam edeceğim. Arkadaşlar zaman zaman bardağımla ezip zaman zaman da bir sarımsak tokacıyla bastırarak salatamı nefis bir şekilde hazır ettim. Hem keserek hem bastırarak harika bir salata oldu. Hiç üşenmeyin yapın. Eğer üşenirseniz de blenderınızı kullanın. Nefis bir salata oldu. Afiyetle yenecek şekilde. Şimdi servise geçelim. Evet, nefis bardak ezme salatam hazır. Son dokunuşunu yapmak istiyorum. Şöyle hemen ortasına çok azıcık bir zeytinyağı, birkaç damla. Üzerine de yine birkaç damla nar ekşisi. Ve yemeğe hazır. Yemeğin de yanında yatın. O kadar lezzetli. Burada olup kokuyu duymanız lazım. Muhteşem koktu. Orijinal bardak ezme salatası yaptım sizler için. Umarım siz de evlerinizde denersiniz. Bu lezzeti tadarsınız. Eğer videomu beğendiyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın.
Sizin desteklerinizle varız. Bu ve bunun gibi benzer videoların tekrar çekilmesi için beğenmeniz, yorum yapmanız ve kanalıma abone olmanız çok önemli arkadaşlar. Bir sonraki güzel videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.